Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çiçekli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem, sarı ve yeşil tonlarında. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Hanımlar, patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Baştan sona iki şiş ile yapmış olduğum patiğim hanımlar. Önüne böyle çiçek detayları kullandım. Patiğimin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımızı göstermek istiyorum. Patiğimizin arka bölümü baştan sona dikişsiz, çok güzel, hoş bir patik oldu. Hanımlar, bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğinizi örerken ayağınıza ölçün hanımlar. Ölçerek yaparsanız çok daha iyi, güzel sonuçlar elde edersiniz. Hemen modelimi kenara bırakıyorum. Patiğimize başlayacağız. Burun kısmından başladım hanımlar ben patiğime. Sarı ipim ile bu şekilde tamamen haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Hanımlar, örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Burun kısmında hanımlar bu şekilde 8 adet ilmeğimizi atarak patiğimize başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha atıyorum. 8. Hemen ipimin ucunda şuraya bir tane düğüm atacağım. Kenar bölümü sağlam olsun diye. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Haroşa örgü olduğu için ilmeklerimi tamamen ben düz örgü örerek elde edeceğim. Şöyle bakın, haroşalarım için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak bu şekilde örüyorum. Tamamen düz örgü örüyorum. Patiğimizde baştan sona bu tekniği uygulayacağız hanımlar. 8. ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar patiğimizin düz tarafındayız. Düz tarafında olduğumuzu şöyle anlıyorum. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzde yüz demektir. Şimdi ön yüzde artırmalara da başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra hanımlar şöyle buraya bir adet ilmek atıyorum. Tekrar sonra 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim var. Hemen bu sol tarafa da ilmek atıyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırmalarımızı yaptık hanımlar. 10 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Hepsini haroşa olarak ördüm. Geri döndük, tekrar bakın ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından artırmamı yapıyorum ilk 2 ilmekten sonra. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın, burada son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı yine yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 12 adet ilmeğim oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz yeniden. Artırmalara ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen buraya bir adet ilmek attım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın, son 2 ilmeğim var burada. Hemen ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimde böylece 14 ilmeğim oldu. Gördüğünüz gibi artırmalarımızı ön yüzde ilk 2 ilmekten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Hanımlar, şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde artırmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu patiğimde hanımlar şişimde 26 ilmeğim olana kadar
Artırmalarımı yaptım 26 ilmek olana kadar. 26 ilmekten sonra 26 ilmek üzerinden patiğimi devam ettirdim. Hanımlar, daha büyük yapmak isteyenler olabilir ya da ipiniz incedir, 26 ilmek atarsınız, küçük olur falan. Bunlar tabii ki de etkileyebilir. 30 ilmek de yapabilirsiniz, 32 ilmek de yapabilirsiniz. Bu tamamen ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de 26 ilmeğimi yine haroş olarak ördüm. Ön yüze geldim. Krem ipime geçiş yapacağım. İlmeklerimi krem ile öreceğim şimdi. Hanımlar, bu aşamada bakın ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına krem ipim ile bir ilmek daha ördüm. Ardından krem ipimin ucunu sarı ipime bağlıyorum. Bu şekilde. Bu defa ilmeklerin tamamını hanımlar krem ipimizle örüyoruz. Yine haroşaya devam ediyoruz ama artırma işlemi yok. 26 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum örmeye. Yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Haroşa düşmesi için yine kenar ilmeğimi örmeden alacağım ve devamında gelen ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Düz örgü. Bu şekilde hanımlar ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Sıra sonuna geldik. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Bakın hanımlar, burada çiçeğimizden önce iki diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi yine krem ipimizle ön yüzde ve arka yüzde düz olacak şekilde ilmeklerimizi tekrar örelim gelelim. Ön yüzde iki diş haroşamız olsun. Sonra birlikte çiçeklerimize başlayalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı daha ördüm geldim. Bakın burada krem ipimizle iki diş haroşamız oluştu. Şimdi çiçeklerimize başlayacağız. Toplamda 4 tane çiçek kuracağız buraya. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek daha ördüm. Bir daha ördüm. Toplamda hanımlar kenarda 3 ilmeğimiz oldu. Eğer ki siz şişinize 28 ilmek yaptıysanız bu kenara 4 ilmek örerek başlayacaksınız. 30 ilmek yaptıysanız da 5 ilmek örerek kenara modele başlayacaksınız. Tek fark bu. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Çiçeğim için yeşilimi ekleyeceğim. Bir tane yeşil örüyorum. Hemen bir yeşil ördükten sonra ipimin ucunu şöyle krem ipime bağlayacağım. Sökülmesin, açılmasın patiğimiz sonradan. Şöyle 2 tane düğüm attım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk çiçeğimizin tabanını yaptık. Çiçek arasında 3 tane ilmeğimizi krem ile örüyoruz. Bakın 3 ilmek kremi ördüm. Tekrardan ikinci çiçeğim için bir yeşil, bir krem, bir ilmek daha yeşil örüyorum. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Çiçek arasında 3 kremimiz var. 3 kremimi örüyorum. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine çiçek arasında 3 kremim var. Dördüncü çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem ve bir yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Burada ilk 3 ilmeğim kremdi. İlmek sayısından dolayı bitişte de son 2 ilmeğim krem oldu. Ön yüzde modelimizi yaptık hanımlar. İlk sırasında çiçeğimizin. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. İlk 2 ilmeğim kremdi, krem ile ördüm. Hanımlar, arka yüzde ip değişikliği yaparken ipimizi arka yüzde bırakacağız. Bakın diğer ipimizi şöyle alıyorum, yeşilimi. Çünkü bir ilmek yeşilim var burada. Bir yeşilimi örüyorum. Tekrar yeşili bırakıp kremimi alıyorum. Arada bir tane kremim var. Aradaki krem ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Tekrardan kremimi bıraktım. Yeşilimi öreceğim. İpi hep arka yüzde bırakıyoruz hanımlar. Bakın burada bir yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Tekrar yeşilimi arka yüzde bıraktım. Aradaki 3 tane kremimi krem ipimle örüyorum. Hemen ip değişikliği yapıyorum. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum hanımlar. Krem ilmeklerimi de krem ipimle örüyorum.
Sadece ip değişikliği yaparken gördüğünüz gibi ipimizi arka yüzde bırakıyoruz. Bakın. Tekrar aldım ipimi, yeşilimi ördüm. Arada 3 tane kremim var. 3 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Tekrar kremimi arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. 3 yeşilimi örüyorum hanımlar. Bakın pardon, bir yeşilimi ördüm. Yanında bir kremim var. Onu da örüyorum. Tekrar kremimi bıraktım. Yeşilimi aldım. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın yine arada 3 tane krem ilmeğim var. 3 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Sonra krem ipimi tekrar arkada bırakıp yeşilimi aldım. Hanımlar, kısaca ilmeklerimizi böyle gördüğümüz renklerle örüyoruz arka yüzde. Model kurulumunu ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Ben bu şekilde kenar ilmeğimi yarım almışım. Düzelterek ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bakın ön yüzdeyim. Yaprağımızın şimdi ön yüzde ikinci sırasını yapacağız. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından şöyle bakın, çaprazlamasına kenarda delik görüntü oluşmasın diye kremimin altına geçirerek yeşil ipimi aldım. Yapacağımız işlem şu. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Bakın ilk yaprağımı yaptım. Bu defa yaprak arasında bir ilmek var. Bir tane kremimi örüyorum. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Yine yaprak arasında bir kremim var. Örüyorum. Tekrardan 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Yaprak arasında bir kremim var. Örüyorum. Sonuncu yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Burada kalan son bir ilmeğimi de hanımlar şu şekilde krem ipimle örüyorum. Arka yüzde yine hanımlar ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın hemen ipimi bıraktım. Arka yüze krem ipimi, yeşilimi aldım. Yapacağımız işlem yine aynı. Bakın 2 yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Şu 1, şu da 2. Arada bir tane kremim var. Tekrardan yeşilimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Arada bir tane kremim var. Yeşillerimi yeşil ipim ile örüyorum. Arka yüz yapacağımız işlem bu hanımlar. Kremlerimi de krem ile. Tekrar yeşilimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Şöyle kremime şöyle de yapabilirim hanımlar. İpi elimizden bırakmadan bir krem ile örüyorum. Kremimi yine arkada bıraktım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Hani bu şekilde daha kolay oluyor. Bakın kremimi yine öne aldım. Bir ilmek krem ile örüyorum. Bakın kremi yine arkaya aldım. 2 ilmek yeşilimi yeşil ile örüyorum. Hani bu şekilde örerseniz ikide bir ip bırakmak zorunda da kalmazsınız hanımlar. Bakın yine kremimi bıraktım arkada. 2 yeşil ilmeğim var. Yeşil ile örüyorum. Böyle daha da kolay oluyor. Dilediğiniz gibi nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Tekrar kremi arkada bıraktım. 2 yeşilimi ördüm. Yeşilimi yine arkada bıraktım. 2 ilmeğimi de krem ile ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Gördüğünüz gibi yaprağımızı bitirdik. Çiçeğimize başladık. Yaprağımız 2 sıradan oluşuyordu. Bakın 2 diş haroş oldu yaprağımız için. Çiçeğimizde de 4 sıra olacak. Öncelikle yine krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına ikinci kremimi ördüm. Bakın hanımlar, yaprağımızın ortasındaki bir tane ilmek üzerine çiçeğimizi kuracağız. 2 yeşilimi de yine krem ile örüyorum. Tam ortadaki bir ilmeğim var. Bir krem ilmeğim var. Alttan şu sarı ipimi alıyorum. Oraya bir tane sarı örüyorum. Bir ilmek sarı. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek arasında hanımlar 5'er tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ortaya bir tane sarı örüyorum. 5 ilmek krem. 3, 4, 5. Ortaya bir ilmek sarı örüyorum. Çiçek arasında 5 tane kremim var. 4 ve 5. Ortaya bir tane sarı örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile düz ördüm.
Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ile, sarı ilmeklerimi de sarı ipim ile öreceğim. Bakın 3 kremimi ördüm. Sarım var burada. Bir sarımı sarı ipim ile örüyorum. Tekrar sarımı arkada bıraktım. Kremimi aldım. Aralardaki 5'er ilmek kremimi yine krem ipim ile öreceğim. Hanımlar, arka yüzde yapacağımız işlem bu. Arka yüzde başka yapılacak bir işlem, bir şey yok. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Tekrar kremimi aldım. Aradaki 5 ilmek kremimi krem ipim ile örüyorum. Sarımı alıyorum yine, bakın. Bir sarımı sarı ile örüyorum. Tekrar sarıyı arkada bıraktım. 5 krem ilmeğim var. Krem ipim ile örüyorum. Buradaki bir sarı ilmeğimi de sarı ile öreceğim. Tekrar sarımı şöyle arkada bıraktım. Kremimi aldım. 4 tane krem ilmeğimi krem ipim ile düz örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyim. Çiçeğimizin de ikinci sırasını yapacağız. Bu sıramızda bir tane sarımız vardı. Hemen sarının sağında ve solundaki kremleri de sarı ile öreceğiz. 3 sarı ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Şimdi bu aşamada şöyle çaprazlamasına bakın. Sarı ipimi elime alıyorum. 3 ilmek sarı. 1, 2, 3. Arada 3 ilmek kremim var. 3 tane krem öreceğim. İkinci çiçeğim için yine 3 ilmek sarı örüyorum. Arada 3 ilmek kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 3 tane sarımı örüyorum. Arada 3 ilmek kremim var. Son çiçeğim için 3 ilmek sarımı örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim, gelelim, ön yüzde yeniden buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz ve çiçeğimizin 3. sırasını yapacağız. Yine bu aşamada kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi de düz ördüm. Çiçeğimizi yapıyoruz. Şöyle çaprazlamasına bakın. Kremin altından geçirerek sarı ipimi aldım. Bir sarı, bir krem, bir sarı örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Şimdi krem ipimi aldım. Aradaki 3 kremimi krem ile örüyorum. İkinci çiçeğimi yapacağım. Bir ilmek sarı, bir krem, bir sarı. Arada yine 3 ilmek kremim var. Diğer çiçeğimi yapacağım. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Aradaki 3 krem ilmeğimi örüyorum. Bir sarı, bir krem ve bir sarı. 4. çiçeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Böyle. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz ve çiçeğimizin sonuncu sırasını yapacağız. Bu aşamada sadece 2 sarının arasında kalan birer tane krem ilmeğimiz vardı. Sadece o ilmekleri sarı ile öreceğiz. Diğer ilmeklerimiz krem olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 3 ve buradaki sarımı da örüyorum. 4. Tam ortadaki ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum hanımlar. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek aralarında 5'er tane krem ilmeğimiz var. 3, 4, 5. 5 krem ördüm. Ortaya bir tane sarı. 5 ilmek kremimi örüyorum. Ortaya bir ilmek sarımı ördüm. Tekrar 5 ilmek kremimi örüyorum. 4. çiçeğim için de buraya bir ilmek sarı ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Son sıramız da bu şekildeydi. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi tamamen ördüm geldim. Böylece bakın ilk çiçeğimizi bitirdik. Şöyle ilk modelimiz bitti. Çiçek aralarında hanımlar 2 diş haroşamız var. Krem ipimiz ile ilmeklerimizin tamamını haroş olarak öreceğiz hanımlar. O arada 2 diş haroşamız olacak yani. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını krem ile öreceğiz. Hepsi örülecek.
ön yüzde düz, arka yüzde düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde düz öreceğiz. İkinci diş haroşamız da oluşacak. Bu şekilde iki diş haroşamızı örelim gelelim. Sonra ikinci çiçeğimize başlayalım. Evet hanımlar, iki diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi yeniden aynı şekilde ilk çiçeğimizi nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı hizadan aynı sayılarla başlatacağız. Kafanız karışmasın diye ilk sırasını sizlere göstereceğim. İlk çiçeğimi yaparken hanımlar toplam ilk 3 ilmeğimi kenardan krem ipimle örmüştüm. Kenar ilmeğimiyle birlikte toplam 3 ilmek. Ardından şu alttan yine aynı yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Bakın ilk çiçeğimi yaptım. Çiçek aralarında şöyle kremimi alıyorum. Üçer tane ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3 kremimi ördüm. İkinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeniden çiçek arasında 3 kremim vardı. Örüyorum. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Üç kremimi örüyorum. Ve yeniden bir yeşil, bir krem ve bir yeşil. Kalan 2 ilmeğimi de burada hanımlar krem ipimle örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk çiçeği nasıl başlattıysak ikinciyi de aynı şekilde yaptık. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde çiçeklerimizin yapılışına devam edeceğiz. Bu bölümde eğer kafanız karışacak olursa hanımlar ilk çiçeğimizle ikinci çiçeğimiz aynı. İlk çiçeğimizin sıralamalarını takip ederek videonun o bölümlerini izleyerek ikinci çiçeği de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu tarz videolarda genelde deniyor ki neden ikinci çiçeği yarım bıraktın ben yapamadım. Hanımlar ilk çiçek ile ikinci çiçek aynı. Videonun bu ilk çiçeği yaptığımız bölümünü izleyerek ikinciyi de zaten yapabilirsiniz. Aynı çiçeği ikinci kez baştan sona göstererek sizleri de sıkmak, videoyu da gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Şimdi ikinci çiçeğimizi ilk çiçeğimiz ile aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Çiçeğimiz bittikten sonra hanımlar sadece bir diş krem ipimiz ile haroşamızı örüp gelelim. Sonra birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. İkinci çiçeğimi yaptım. İkinci çiçeğimden sonra da bir diş haroşamı ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız yani bu bölümü. Şimdi 26 ilmeğim vardı. 2'ye böleceğim. Yanları 13'er ilmek olarak yapılacak. Eğer ki 28 ilmeğiniz varsa 2'ye bölünce 14'er ilmek düşer. 30 ilmek yaptıysanız da 2'ye bölünce yanlara 15'er tane ilmek ayırmanız gerekecek hanımlar. Şimdi önce patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Sonra da sol kenarını yapacağız. Öncelikle ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. İlk 13 ilmeğimi ördüm. Hanımlar bakın 13. ilmeğimi geri alıyorum. 13. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alacağım. İkisini birbiriyle yer değiştirerek öreceğim. Bakın şöyle. Bilek ayrımı bölümünde ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Bunun sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor bu bölüm. Şimdi sol tarafta da 13 ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 4, 8, 12 ve 1 ilmek de burada 13. Sol taraftaki 13 ilmeğimiz bekleyecek hanımlar. Yedek işiniz yoksa bu ilmeklerin içinden bir tığ yardımıyla ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Yedek işiniz varsa da buradaki şişleri, ilmekleriniz benimki gibi bu şişinizde bekleyecek. Şimdi geri dönüyorum. Sağ taraftaki 13 ilmek üzerinden işlemimi yapacağım. Yedek işimi de aldım elime. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu yanlarına haroşa yapacağız hanımlar. 13 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Yan tarafta yapacağımız işlem bu. 13 ilmek üzerinden haroşa öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Tekrar bu sağ kenardaki 13 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. Sağ tarafta işlem yapıyoruz hanımlar. Sol şişimizdeki 13 ilmeğimiz bekliyor. Sağ bitince sol tarafa geçeceğiz. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Haroşalarıma devam edeceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Sağ kenarımızı böyle tamamlayacağız. Devam ediyorum ilmeklerimi haroşa olarak örmeye. Yani düz olarak örüyorum buraları. Şimdi geri döndüm. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın buraya 2 diş haroşamı ördüm. Burada şöyle bakınca çiçekten sonra 3 diş haroşa görünüyor. Fakat bu çiçekten sonraki bir haroşayı patiğimizin bu ön tarafını yaparken örmüştük. Bu bir haroşa hariç baktığımızda da burada 2 diş haroşamız oluştu.
Ben bu patiğimin şu yanlarında toplamda 15'er diş 15'er sıra haroşa ördüm hanımlar. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Bu aşamada sizler ayağınıza ölçerek yapın. Mutlaka ölçün hanımlar, sonra çok pardon. Benim patiğim büyük oldu, yok aman küçük oldu falan gibi yorumlar istemiyorum. Bakın, ölçümü şöyle yapacaksınız. Ayak parmaklarınızın ucundan itibaren patiğinizi şöyle tutun. Yan kenarını hanımlar şöyle getireceksiniz bu yanını. Topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 ördüm ama belki siz 17-18 öreceksiniz. Ölçüleriniz farklıdır. İpiniz incedir, kalındır. Şişiniz de keza farklı olabilir. Yani buna nazaran mutlaka bu şekilde ölçünüzü alın. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını bu şekilde tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım. Geldim buraya, tamına 15 diş haroşamı ördüm. Burada 15 diş haroşam var. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Çok gevşek, esnek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yerinde görünen bu ilmek yerlerinden tekrar ilmekler çıkartarak patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Bu nedenle böyle esnek kesim yapmaya özen gösterelim. İkişer ikişer bu şekilde ilmeklerimi toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde kesiyorum. En son burası sağlam olsun diye buraya şöyle 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum hanımlar. Geldik patiğimizin sol kenarına. Sol kenarında sağ kenarını nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız hanımlar. İpimi şu tam bilek ayrımı yaptığım bölümden itibaren ekleyerek kenarımı öreceğim. Yine haroşa örgüye devam edeceğiz. Buradaki 13 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendisine bağlıyorum. Sökülmesin patiğimiz. Sırasıyla ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Hanımlar, sağ kenarda ne kadar haroşa yaptıysanız, kaç sıra yaptıysanız sol kenarda da aynı sırada aynı sayıda yapmanız gerekiyor. Sağ ve sol kenarın eşit olması lazım. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Yine burada da ilmeklerimi bakın haroşa olarak örüyorum. Ben diğer kenarımızı 15 diş haroşa olarak yapmıştım. Buraya da yine aynı şekilde 15 diş haroşamı öreceğim. Şöyle baktığım zaman da hanımlar buraya bir diş haroşamı ördüm. Zaten bu ilk haroşam, burada görünen birinci diş haroşam. Zaten patiğimizin ön bölümünü yaparken çiçeğimizden sonra yaptığımız haroşaydı. Onun haricinde bir diş haroşam oldu. Buraya 14 diş haroşa daha yapacağım. Sizler de aynı şekilde hanımlar sol kenarı sağ kenarla aynı şekilde tamamlayın. Gelin sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar, sol kenarı da tamamladım, geldim. 15 diş haroşam oluştu burada da. Şimdi de burada da ön yüzde kesim yapacağım. Şöyle şişimi çekeyim. Ön yüzde kesimimi yapacağım. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yine gevşek bir kesim yapalım. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimi kestim. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Bu kenarlarımızı yapacağız bu bölümü. Bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişlerle bayağı bir zorlandığım için patiğimin bu kenarlarında böyle kısa şişlerle yapacağım. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi benim kısa şiş kullandığım yerlerde siz normal misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Patiğimizin bu kenarlarından bakın hanımlar ilmekler çıkartacağız. İlk böyle krem ilmeğimin içinden şöyle sarı ipimi geçiriyorum. Buraya hanımlar bakın bir sıra sarı ipimiz ile haroşa öreceğiz. Öncelikle yan kenar ilmek yerinden ilmeklerimi çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Hemen şu sarı ipimin ucunu da kendisine bağlıyorum. Buraya 2 tane şöyle sağlam bir düğüm attım. Bakın kenar ilmek yerlerimiz belli zaten yerleri. Krem ipimiz burada bekleyecek. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götüreyim. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Burada 6 ilmeğimiz oldu. Sayarak gidelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, şu 30, 31, 32, 33, sarı olan bölüme geldik. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. Bakın buradan 43 adet ilmeğimi çıkarttım. Burun kısmına geldik. Patiğimize 8 ilmek başlamıştık hanımlar. 8 ilmek başladığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Hemen bu başlangıç yeri, bakın şu kenarımız biraz sık olduğu için buradan tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartmaya çalışacağım. Çünkü de düğüm atmıştık kenarımıza çünkü. Burası biraz sıkı. Şöyle ilmeğimi çıkartıp bir diğer şişime takıyorum hanımlar. Bakın buralara şöyle sırasıyla girerek şöyle şu ikinci ilmeğim. Bakın başlangıç yerinde yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Burada 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7 ve son kenar ilmek yerine de girip bir ilmek çıkartıyorum. 8. 8 ilmek başladığım yerden 8 ilmek çıkarttım. Sonra bir diğer şişime de yine diğer kenardan ilmeklerimi çıkaracağım. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Sırasıyla buradan da ilmek çıkaracağım. Hanımlar bu kenardan 43 adet ilmek çıkartmıştım. Buradan da 43 çıkaracağım. Eğer ki siz bu arka haroşa sayılarını fazla yaptıysanız ilmek sayınız 45 olur, 46 olur. Bu şekilde değişiklik gösterebilir doğal olarak. 3 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krem olan yere geldik. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Devam ediyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şu 30. ilmeğim. Devam ediyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve son bitiş kenar ilmek yerinden de şu şekilde şuraya girerek 43. ve sonuncu ilmeğimi çıkaracağım. Yine burası sık olduğu için tığımdan yardım alarak son kenar yerinden de ilmeğimi çıkartıyorum. Evet. Burada da 43 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada haroşa düşmesi gerekiyor hanımlar. İlmeklerimi tamamen düz olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi gördüğünüz gibi bakın düz olarak örüyorum. Ön yüze bu şekilde bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Bir diş haroşa düşecek. Sırasıyla ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi ön yüzde haroşamız görünüyor. Diğer uca kadar ilmeklerimi böyle öreceğim. Burun kısmına geldim. Buradan çıkarttığımız 8 ilmeğimizi de yine aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak. Diğer işime geçtim. Bakın burada da yine 43 adet ilmeğim vardı. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum hanımlar. Böylece sarı ipimiz ile sarı rengimiz ile patiğimizin kenarında bir diş haroşamız oluşuyor. Bir diş haroşamız hanımlar bu şekilde sarı rengimizle yapıyoruz. Toplam 5 diş haroşa olacak. Diğer 4 diş haroşamızı da krem ipimizle yapacağız. Kenarda toplamda biri sarı 4'ü krem olmak üzere 5 diş haroşamız olacak. Daha büyük yapmak isteyenler 6-7 diş haroşa da yapabilirler. Son kenar ilmeği bir de ters olarak ördüm hanımlar. Sıramı tamamladım. Bu aşamada artık krem ipime geçiyorum. Buradaki haroşalarımı az önce de söylediğim gibi krem ipim ile öreceğim.
Krem ipime geçiş yapacağım. İlmeklerimi artık tamamen krem ile öreceğim. Sarıyla da işimiz kalmadı hanımlar. Sarı ipimi de keseceğim artık. Hemen sarı ipimin ucunu da şuraya bağlayayım. Kremime bağlayayım. Artık krem ipimizle hanımlar haroşalarımızı öreceğiz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi düz örmeye bu şekilde devam edeceğim. Sarı ipimin ucunu da gizleyerek şöyle götürüyorum. Bu şekilde. Şimdi diğer uca kadar gideceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri düz öreceğiz. Bir diş haroşa daha olacak krem ipimizle. Tekrardan aynı işleme devam edeceğiz. 2, 3, 4. Toplam krem ile de 4 diş haroşamız yapacağız. Biri sarı, 4'ü krem olmak üzere 5 diş haroşamız olacak. Bu şekilde hanımlar burada haroşalarımızı tarif ettiğim gibi tamamlayalım gelelim. Ardından da patiğimizin tabanını birlikte kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin yan bölümlerini ördüm geldim. Krem ipimle toplam buraya 4 diş haroşamı yaptım. Şu an akşam saatlerinde olduğumuz için biraz renk farkı olabilir. Ama yine patik aynı patiğimiz, devam ediyoruz şimdi. Patiğimizin burnundan başlayarak hanımlar taban kesimine geçeceğiz. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlk şişimdeki 43 ilmeğimi öreceğim. Burun kısmına geldiğimde de kesimlerime başlayacağım hanımlar. Tabanımızı yapacağız. Öncelikle bu ilk şişimdeki 43 ilmeğimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Burun kısmına geldim. Şimdi burada da hanımlar 8 adet ilmeğim vardı. Buradaki 8 ilmeğimi de öreceğim. Tabanımız 14 ilmek olacak hanımlar. Öncelikle burun kısmındaki 8 ilmeğimi örüyorum. Sonra şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Ardından hemen geri dönüyorum. Bir ilmek ekledikten sonra bu aşamada ipim karşıda oluyor ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu burun kısmında 9 ilmeğim oldu. Bu burun bölümündeki 9 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Haroşaya devam ediyorum yine bu aşamada. 9 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta bölümde 10 ilmeğimiz oldu. Tekrardan geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 10 ilmeğimizi öncelikle öreceğiz hanımlar. 8 ilmek vardı başta. Şimdi 10 ilmek oldu. 10. ilmeğimi de ördüm. Tekrar hemen şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. 11 ilmeğim oldu. Geri döndüm. İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 11 ilmeğimi örüyorum öncelikle. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. 14 olana kadar devam edeceğiz bu aşamada. İpimi yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta bölümdeki 12 ilmeğimi örüyorum. 12 ilmeğimi. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda 13 ilmeğim oldu. Tekrardan geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 13 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekleyeceğim. Ortada 14 ilmek olacak ve 14 ilmek üzerinden kesimlerimizi yapacağız. Şu 13. ilmeğim, şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. 14. Orta kısımda hanımlar böylece burada 14 ilmeğimiz oldu. Bu aşamada kesimler yapacağız artık hanımlar. 14 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. İpim karşıda yine ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Buradaki ilmeklerimizi örüyorum. Bakın burada tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Yani 14. ilmeğim burada. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek aldım. İkisini kestim. Geri dönüyorum yine. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Şu 13. ilmeğim, bakın şu 14 sonuncu ilmeğim. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Geri dönüyorum hanımlar. Bu şekilde 14 ilmek üzerinden devam ediyor. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani yine ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğim burada. Bunu örerken de şişimden bir ilmek alacağım. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar tekrardan. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döneceğiz ve bu şekilde kesimlerimize devam edeceğiz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Tabanımız 14 ilmek üzerinden böyle örülecek. Şimdi hanımlar, sağ ve sol şişteki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimin tabanını tamamen kestim ve geldim. Şimdi sadece 14 ilmeğim kaldı tabanımda kullandığım. Şimdi bu 14 ilmek üzerinden patiğimin arkasını yapacağım. Yine bu aşamada hanımlar haroşa örgüye devam edeceğiz. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın bu şekilde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu taraftan ilmek çıkartırken hanımlar kolay oluyor diye geri dönüyoruz. Ön yüzde çıkarıyoruz. Bakın buradaki sıradaki kenar ilmek yerine de girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Devam edeceğim yine. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka kısımda yapacağımız işlem böyle hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yeri bakın burada. Yeri belli. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim ikisini keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Bu tarafta ön yüzde ilmek çıkarıyorduk ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem böyle hanımlar. Biz bu işleme bakın son kenar ilmek yerlerine kadar buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak yine ilmeklerimi kesiyorum. Orta halli esnek bir kesim yapalım. Çok sıkmayalım. Bu şekilde hepsini kesiyoruz. Evet, ilmeklerimi kestim. Bu aşamada hanımlar şöyle elime tığımı alacağım. Burada böyle yüksek tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen dibine batarak bu şekilde burayı düzlüyorum. Bir tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Bu şekilde. Patiğimizin içinde bu kestiğimiz iplerin uçlarını falan hep bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı derli toplu düzenli görünsün. Şöyle arka ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu böyle gizledim. Bakın hanımlar, topuğumuz böyle oldu. Hanımlar, ben bir de bu patiğime şöyle kenar oyası gittim. Renkli ipim ile, sarı ipim ile. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Kenar oyası yapmak isteyenler için de nasıl yaptığımı hemen kısaca anlatacağım. Tığ ile yapıyoruz hanımlar.
Öncelikle tığım ile şöyle bir adet bir ilmek oluşturuyorum. İlk bitirdiğimiz yerden tığımı şöyle takarak ilmeğimi buraya sabitliyorum. Yapacağımız işlem şu anlamlar: hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine şöyle batarak buraya şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Ardından hemen bakın önündeki sık iğnenin kenar ilmek yerine girerek kirpiğimi buraya sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Şimdi hemen ikincisini yapalım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine şöyle batarak bir adet sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve sık iğnenin içine girerek bu şekilde 3 tane zincirimle şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrar hemen sıradaki kenar ilmek yerine battım. Bu şekilde sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum ve hemen sık iğnenin içine batarak bir adet böyle bir kirpik oluşturuyorum ve hemen öndeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar 3 taneyi birlikte yaptık. Patiğimizin çevresini yine aynı şekilde böyle dolanıp gelelim. Evet hanımlar, başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son buraya da bir tane sıkı bir zincir çekip sarı ipimi de kesiyorum. Hemen sarı ipimin ucunda gizleyeceğim. Sonra manken ayağımıza giydirelim patiğimizi. Birlikte bakalım. Şöyle gizliyorum hanımlar ipimi. Bakın ilmek aralarından geçirerek gizleme işlemini yapıyoruz. Bakın hanımlar, patiğimiz bitti. Şöyle göstermek istiyorum. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model. Şöyle de göstermek istiyorum. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Birlikte ayağımızda da görelim patiğimizi. Manken ayağım yine 37, 38, 39 için uyumlu. Ayakta da görüntüsüne bakmak lazım. Evet. İşte patiğimiz böyle. Hemen yanlarını göstereyim. Tabanını. Şöyle duruşu. Patiğimizin arka bölümü, topuk bölümü bu şekilde. Ve patiğimiz böylece bitti hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.